Bu videomda SLR makineler için uzaktan kumandalı bir shutter düğmesi yapacağız. İlk olarak alıcıda kullanacağımız malzemeleri tanıyalım. PT2272M4 decoder entegre, 2 adet S8050 transistör, 3 mm LED, 2 tane 1K direnç, 200K direnç, 433 MHz RF alıcı modülü, delikli plaket, 2,5 mm jack, 2032 pil yuvası, alıcı için kutu, verici için gerekli malzemeler ise PT2262 encoder entegre, 433 MHz RF verici modülü, 16 mm anlık basmalı buton, 2 tane 10K direnç, 1.2 M direnç, 4 tane 1N4148 diyot, delikli plaket, 2032 pil yuvası ve verici için bir kutu. Alıcıda kullanacağım entegrenin ismi PT2272. Bu entegrenin M ve L serisi mevcut. Benim kullandığım M serisi. Aralarındaki fark, M serisi butona bastığımda aktif oluyor. L serisi ise buton basılı değilken aktif durumda. Yaptığım bu alıcı verici devresi 2 kanal olarak çalışacak. Kanallardan bir tanesi fotoğraf makinesinin netlemesini sağlayacak. Diğeri ise video başlat durdur veya fotoğraf çekmek için kullanılacak. Entegrenin 18 nolu pinini alıcı modülünün artı beslemesine bağlıyoruz. 14 numaralı pini ise yine alıcı modülünün data çıkışına bağlıyoruz. Entegrenin 15 ve 16 nolu bacaklarına 200K osilatör direnci bağlıyoruz. Bu entegrenin temel frekansını belirleyecek. 10 ve 11 nolu bacaklara ise transistörlerin base bacaklarına gidecek olan 1K dirençleri bağlıyoruz. Bu transistörler iki kanalın anahtarlamasını yapacak. Üç milim LED'i ise vericiden sinyal gelip gelmediğini anlamamız için kullanacağız. Her sinyal geldiğinde kırmızı LED'imiz yanacak. Alıcı devresini fotoğraf makinesine 2,5 milimlik bir soket aracılığıyla bağlayacağım. Buradaki bağlantılar Canon 200D fotoğraf makinesi içindir. Diğer makinelerde bağlantı renkleri farklı olabilir. Bunları kontrol etmeden bağlantıyı gerçekleştirmemenizi tavsiye ederim. Soketten gelen kırmızı kabloyu transistörün kolektör bacağına, beyaz kabloyu diğer transistörün kolektör bacağına, sarı kabloyu ise devrenin toprak kısmına lehimliyorum. Devreyi açıp kapatmak için küçük mikro bir anahtar kullanacağım. Bu anahtarı devrenin artı kablosunun arasına yerleştiriyorum.
Burada gözümden kaçan bir bağlantı eksikliği var. RF alıcının toprak bağlantısı. Evet. Şimdi tamam. Evet, artık alıcımız hazır. Şimdi vericinin montajına başlayalım. 2262 komut bilgisinin kodlanmasını sağlayan entegredir. Burada kullandığımız iki diyot butonlara basmadığımız sürece entegreye enerji gitmesini engeller. Bu sayede verici modüline gereksiz veri gitmesine engel olmuş olur. 2 adet 10K direnci pull down direnci olarak kullanıyoruz. Pull down, buton kullanım esnasında entegreye kararsız veri gitmesini engellemek için kullandığımız dirençlerdir. 1.2M direnci 2262 kodlayıcı entegrenin osilatör çıkışlarına bağlayarak entegrenin temel frekansını belirlemiş oluyoruz. Farklı değerlerde frekans belirleyici direnç kullanmak istiyorsanız entegrelerin datasheetlerine bakabilirsiniz. Datasheetlerde hangi değerlerde dirençler kullanabileceğimiz bir tablo ile belirtilmiş. Burada iki diyot kullanıyoruz. Bu iki diyotun kullanma amacı butonlara basmadığımız zaman verici modülüne enerjinin gitmemesini sağlamak. Eğer bunu yapmazsak bataryamızın kullanım ömrü çok daha kısa olacak. Çünkü verici modülü butonlara basmadığımız zaman dahi 4 mAh gibi bir akım çekiyor. Bu da pilimizin yavaş yavaş tükenmesine sebep olacaktır. Burada 2 adet 16 milimlik buton kullandım. Bu butonlar biraz büyük. Butonlar büyük olduğu için kutu da biraz büyük oldu. Daha küçük, daha zarif butonlar kullanarak kutuyu küçültmeniz mümkün. Devrenin normal mesafesinde çalışabilmesi için 4 ile 6 volt arasında kullanılması gerekiyor. Ben burada test için sadece 3 voltluk bir 2032 pil kullanacağım. Ama 2 tane 2032 pili seri bağlayarak 6 volt elde edebilirsiniz ve devreyi maksimum menzilinde kullanabilirsiniz. Bu devreyi Canon EOS 200D için yaptım. Fakat Canon EOS serisinde birçok makine 200D ile aynı shutter mantığıyla çalışıyor. Bu yüzden birçok EOS serisi makine ile çalışacaktır. Bunu nasıl anlayabiliriz? 200D'nin kullandığı kablolu shutter butonu hangi EOS serisiyle uyumluysa bu devre hepsinde çalışacaktır. Çünkü bu devrenin mantığı kablolu shutter'ın kablosuz hale getirilmesi üzerine kurulmuştur. Dikkat etmemiz gereken şey kablo bağlantılarının pozisyonları. Her makinede aynı renkte kablolar ve aynı pozisyonda anahtarlama olmayabilir. Yeşil butonun görevi netleme yapmak. Kırmızı buton ise videoyu başlat, durdur veya fotoğraf çekmek için kullanılıyor. Yeşile ilk bastığımda makineyi uyandıracak. Kırmızı ile videoyu başlatacağım. Ve videoyu durduracağım. Aynı zamanda fotoğraf çekmek için de yine kırmızı butonu kullanacağım. Netleme, fotoğraf çekme.